Eminim ki hepimiz hayatımızın bir alanında neden varım, amacım ne, neden dünyadayım, neden yaşıyorum diye sorarız. Eminim hepimiz bunun üzerine düşünmüşüzdür, kafa yormuşuzdur. Ama belki en genel başlıkta verebileceğimiz cevap şu olmalıdır ki hepimizin kendi varoluşumuzda var olan o nüveyi en iyi şekilde gerçekleştirmek zorunluluğu var. Şimdi gerçekleştirmezsek ne olur? Bunu aslında tıp doktorları çok güzel anlatıyorlar, hastalık oluyor. İşte gerçekleştirmezsek ne olur? İnsan olarak mutsuz oluruz. İşte insan olarak başarısız oluruz. Aslında hayat bir yerde aksamaya başlar. Ben şöyle görüyorum, hayatın aksadığı noktalardan ve bizi tekrar düşünmemiz gerektiğini hatırlattığı noktalardan bir tanesi de boşanmak. İşte bu pekala ölüm olabilirdi, işte iflas etmek olabilirdi, hastalıklar olabilirdi, pek çok kayıp, pek çok üzüntü, acı olabilirdi. Bunlardan bir tanesi de boşanmak. Eğer biz buranın bir noktalı virgül olduğunu anlayabilirsek, o zaman kendi varoluşumuza hizmet etmeye devam ederiz. Bana göre boşanmanın temel nedeni, kendi varoluşumuza hizmet etmeyen ilişkinin bizden ayrılışıdır. Aslında burada ne demek istiyorum? Hepimiz bir enerjisel düzlemde yaşıyoruz ve bir alışveriş içerisindeyiz. Farkında olalım ya da olmayalım, kendi bilinçaltı örgülerimizle, kendi ailesel, toplumsal kalıplarımızla belirli bir ilişki biçimini ve belirli bir kişi biçimini çekiyoruz. Ve o çektiğimiz kişi aslında bizim var olan doğru bilgilerimizi destekliyor, yanlış bilgilerimizi de kırmak için geliyor. Ve bu kırılışta bazen hakikaten biz kendi doğrularımıza inanılmaz sarılıyoruz ve diyoruz ki hayır bu yanlış. Ama aslında o doğrularımızı sorgulatmak için var karşımızdaki insanlar ve tamamen bir sebep üzere var. Yani hiçbir insan hiçbir hikayemizden bağımsız olarak hayatımıza gelmiyor. Dolayısıyla bunu anlamak, bunu anlamlandırmak bence kişinin tamamen kendi bireysel yolculuğu. Eğer boşanmaya girdiğinizde çok büyük bir acı ve yangınla giriyorsanız ben öncelikle bu yangından bir ayınmanızı arzu ediyorum. Ve burada yapılması gereken tabii ki çok kıymetli uzmanlarla birlikte kişinin kendisiyle çalışması. Bunu yaparsak ne olur? Bunu yaparsak şunu size temin edebilirim. En kötü dediğimiz kişilerin bile bizim varoluşumuzda bize çok kıymetli şeyler öğrettiğini anlıyoruz. Bir şeyi bizim bazen anlamamız için kuvvetle bize dayattıklarını, kuvvetle bize güç gösterdiklerini anlıyoruz. Burada da hep inandığım bir başka bir şey vardır. Bizim inandığımızı zannettiğimiz, yani doğru olduğuna inandığımız şey ne kadar güçlüyse, yani bu kesinlikle doğru, bu benim hayatımın düsturu dediğimiz şey ne kadar güçlüyse darbe o kadar güçlü gelir. Ve bize o doğru zannettiğimiz kalıbı yıktırır ve der ki hayat böyle değilmiş. İşte siz çok vermeye alışıksınızdır. İstersiniz ki ben çok vereceğim, çok seveceğim, çok vereceğim. Ve hayat der ki hayır bu yanlış. Sen kendi yolculuğunda kendine vermelisin, kendinde kalmalısın öğretir. Ve hep böyle örneklerle gider. Dolayısıyla İlişkinin başı sonu hep bize şunu öğretir. Sen kendinde misin? Kendine hizmet etmekte misin? Kendi yolculuğunda mısın? Hayatta varoluşunu yönelttiğin temel, en büyük nesne sen misin? Eğer nesnenin birinci sıralamasında siz yoksanız, emin olun karşınızdaki kişi sizi kendi sıralamasından çıkarır. Sonra siz sorgularsınız neden ben bu ilişkiyi kaybettim? Sonra anlarsınız ki siz aslında ilişkide kendinizi en başta kaybetmişsinizdir. Karşınızdaki de sizi buna aynalar. Aslında her bitiş bir öğretiştir ve onun için vedaları yaparken istiyorum ki geçmişimize kıymet verelim. O kişiyi tesadüfen seçmediğimize emin olalım. Bir sebep üzere geldiğinin ve aynı şekilde bir sebep üzere gittiğinin farkında olalım. Tabii ben bunları söylerken bir boşanma avukatı olarak söylediğimde belki çok şaşırtıcı ya da antipatik gelebilirim. Ama bir vesileyle ben de hem 20 yıl bu işe emek verdim hem de aynı zamanda kendi bireysel hayatımda da uzun bir zamanı psikoterapi süreciyle kendimi aynalamak için de çalışarak geçirdim. Ve görüyorum ki eğer böyle bakarsam hayat çok anlamlı, böyle bakarsam işim çok anlamlı. Eğer insanlar yaşamlarına böyle bakarsa, boşanmalarını böyle anlamlandırırsa hayat gerçekten çok anlamlı, ilişkiler çok kıymetli. Bu nedenle isterim ki boşanmalar bir savaş olarak algılanmasın. Boşanmalar bir acı, travma olarak sadece görülmesin. Buradan öğrenilecek çok şey var, bize katacağı çok şey var gerçekten.